Merhaba, ben Deniz Hımbıl Şampiyon. Bugün Street Fighter'ın 30. yıl Collection oyununu inceleyeceğim. Ya çok eğlenceli bir oyun. Niye diye soracak olursanız eski Atari günlerinizi özleyenler için eee, biçilmiş kaftan diyebilirim. Offline ve online olarak da oynayabiliyorsunuz. Ben offline'ı tercih edeceğim bugün. Eee Arcade versus ve training modları var. Yani iki kişi de oynayabiliyorsunuz. O Atari salonlarında oynadığımız Street Fighter'ın aynısı bu oyunun içinde. Ben arcade'i tercih edeceğim ve hakikaten çok zor. Mesela Street Fighter'ın hangi versiyonları var? Street Fighter 1, 2, Alpha 3, 3'ün Impact modu olan Alpha 2, Street Fighter 2. Ben Street Fighter 2 Turbo'yu tercih edeceğim mesela. Bir sürü versiyonu var gördüğünüz gibi. Yani aslında siz bir oyunu alarak Street Fighter'ın böyle eski bütün Atari'de oynanan oyunlarını alıyorsunuz. Hatta ne zaman release olduğunu da görüyorsunuz. 94'te release olmuş bu oyun. Ben Street Fighter Turbo'yu oynamak istedim mesela. Karakterimi seçeceğim. Blanka'yı tercih ediyorum. Özlediğimiz karakter. Bir sürü karakterler var bu arada. Ryu, Dhalsim, Zangief hepsi var ve hepsini oynayabiliyorsunuz. Ee, Bakalım neler yapabileceğim. Nostalji arayanlar için süper bir şey. Blanka'yla. Oh, bayağı da iyi oynuyor. Aynı Atari'deki gibi. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım tabii. Özlediğim günleri bakalım. Evet. E, Özellikle şu elektrik verdiğimiz günler güzeldi ama tabii Honda da bayağı iyi. Hakkını vermek lazım. Ve ilk roundu aldım. Evet. Ama ikinci round daha iyi oynuyorlar. Aynı Atari'deki gibi. Birazdan fark edeceksiniz. Bu arada evet şimdi başladı şimdi. Kıpırdatırsa sizi iyi yani. Gördüğünüz gibi hiç kıpırdatmıyor. Evet gördüğünüz gibi. İkinci round nefes aldırmadan Atari'de de böyleydi. Aynısı. Şu an yendi beni pataküte. Ağzıma vurdu kürekle. Elimden geleni yapmaya çalışacağım tabii. Fazla dibine girmemeye çalışıyorum ama. Çünkü dibine girince evet işte bundan bahsediyordum. Kurtulmam lazım. İşte ilk an fazla yakında girerseniz Honda her zamanki Honda Street Fighter'daki Honda. Evet. Az beni pataküte yendi ve devam etmek istediğimi söylüyorum. Aynı Atari'deki gibi. Ve devam etmek istediğimi söylüyorum. Yine Blanka ile mi oynasam? Burada farklı karakterler de var. Özeniz karakter Ryu, Honda, Blanka, Hawk, Fei Yong, Balrog, Sagat, tabii ki de Mr. Bison, Vega, DJ, Kemi, Dalsım, Zangief, Chun-Li ve Ken. Ben mesela Mr. Bison deneyim böyle özlediğimiz Mr. Bison mı bakalım. Beni Japonya'ya gönderdi. Yine Honda geldi karşımıza. Tabii Honda'yı yenebilsek. Grafikler aynı Atari'deki gibi olması çok eğlenceli tabii. Yani eskiyi arıyorsanız çok mantıklı bence. Bu arada iki kişi bayağı zevkli oluyor. Online da fena değil. Online'ı da oynamıştım. Zaten kıpırdatmıyor. Ya Honda'yı yenmek çok zor yani. Yani Honda'yı ben büyük ihtimal bildiğim bir karakterle, Chun-Li'yle falan ancak oynadığım bir karakterle yenebilirim. Daha önce hep oynadığım. Oh! Beni bayağı pataküte pataküte yendi. Oh! Oh! Beni bayağı bir pataküte yendi. Yani bayağı bir kötü yendi hatta. Mesela farklı bir versiyon deneyeyim mesela. Bundan çıkayım. Quick Game diyeyim. Yes diyeyim. Farklı versiyonlarda neler var? Mesela Street Fighter 2 Turbo. Düz Street Fighter 2 var. Bu Atari versiyonları. 3 mesela 3 Alpha var. 3 Alpha da güzel bence. Yani daha bir gelişmişi. Burada karakterler daha böyle bir göze hoş geliyor. Mesela ben burada yine Bison'ı alayım mesela. Mesela Bison'la Vega geldi. Karakterler daha değişik. Daha böyle grafikler daha iyi.
Ve efektleri güzel yapmışlar mesela. Bayağı bir güzel. Daha hızlı bir de. Eskiye göre daha hızlı. Eskisi daha bir yavaştı. Vega maşallah var Vega tabi. Vega her zamanki Vega. Elindekini düşürdüm ama Vega'nın. Vega'nın o dikenleri baş ağrıtıyor. X-Men gibi zaten. Oo, seri bir şekilde vurdu bana. Komboları yapmak biraz mesele. Bakalım deneyeceğim. Yapmaya çalışıyorum elimden geleni ama galiba Vega beni yenecek. Evet. Vuramadım ya. Son vuruşu yapamadım. Biraz hızlanmam lazım. Bu elindekini düşünmem lazım. Elindeki olduğu sürece Vega beni pataküte dağıtacak büyük ihtimal. Evet. Oy 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 oy. Vega örümcek adam gibi zaten. Ağlara falan tırmanıyor. Ama galiba beni yenecek gibi duruyor. Bison kıpırdatmıyor çünkü. Bundan da kaybettim. Oyun genel olarak hakikaten zorlayıcı ve eğlenceli yani. Biraz sinir stres sahibi yapabiliyor. Ama iki kişi oynadığınızda daha eğlenceli oluyor oyun. Mesela farklı bir versiyonu daha göstereyim size. Ya bir sürü olduğu için her birini deneyebilirsiniz. Mesela Giant Attack versiyonu var. Street Fighter 3 New Generation versiyonu var mesela. Buradaki karakterler de daha değişik. Mesela Elena, Ken, Yun, Alex. Yine Ryu ile Ken var ama özlediğimiz karakterler var tabi. Burada işte Shoryuken mi yapmasını istiyorsunuz, ne yapmasını istiyorsanız onu da seçebiliyorsunuz ek özellik olarak. Mesela buradaki karakterler daha farklı. İşte Ibuki falan var yani. Böyle eski NXT karakterler yok. Mesela Alpha'nın grafikleri daha iyiydi tabii. Bu daha bir eski bir oyun. Şöyle bir kısa bir oynayayım sizin için. Sizin de görmeniz için. Böyle bir kuşlar uçmaya başladı fazla vurdum mu? Tabii Ryu ve Ken her zaman olduğu için alışılmış karakterler. Ama öyle vurdu mu da hakkını veren karakterler. Dolayısıyla Ryu ile Ken'le daha iyi oynuyorum açıkçası. Alışkın olduğum karakterler. Şöyle bir hop, şöyle bir un çuvalı gibi dağıtıyorum. Evet, gayet güzel dövdüm şu an kendisine. Hop, bir de yere yapıştırdım. Büyük ihtimal yeneceğim bu ablayı. Evet. Bu sefer yendim. Bilindik karakterle oynarsanız yeniyorsunuz. Mesela bu da eğlenceli. Grafikleri bence güzel. Yani nostaljiyi arıyorsanız gayet iyi. Böyle sırayla yine siz oynatıyor. Bütün ülkeleri geziyorsunuz. Bütün karakterlerle oynuyorsunuz. Kazanırsanız oyunu kazanıyorsunuz. Oyun aslında genel olarak bu şekilde. Mesela burada aklıma şey geldi. Tekken'deki Eddie Gordo karakteri geldi. Öyle bir dans ediyor bu. Tekken oynayanlar bilir. Şöyle bir yine dövmeye çalışayım bakayım dövebilecek miyim? Ryu'nun yumrukları hakkını veriyor tabi. Vurdu bu yarısı boşa gidiyor. Gördüğünüz gibi ya. Gayet güzel pataküte yendim bu Ryu'yla. Ya Ryu ile Ken zaten oyunun iyi karakterlerinden. Böyle bir de efekt yapmışlar. Un çuvalı gibi yine böyle dövüyorum. Bir an daha döveceğim. Bakalım ne olacak. Oo, böyle brutality gibi yaptı, böyle fatality gibi yaptı bana. Mortal'daki. Oy. İkinci roundları daha iyi oynuyorlar. Ya Street Fighter 2 o konuda yani sinir stres sahibi ediyor yani çünkü yenemiyorsunuz hakikaten çok zorluyor sizi. Ya ciddi komboları yapmanız lazım. Mesela bu round beni yendi. İkinci roundlar daha iyi oynuyorlar. Ya her zaman öyleydi. Atari'de de öyleydi. Aynı oradaki mantığı bir bilgisayar oyununda görmek çok hoş oluyor. Yani, evet bu sefer yapamadı büyük ihtimal. Oy 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 oy. Abla hakkını veriyor şu an bana. Elena ablamız. Oy. Bu sefer yenecek gibi duruyor. Bu sefer aynen ikimiz de aynı anda vurduk.
İnşallah bu sefer yenecekmiş gibi duruyor. Dur bakalım, deneyeceğim. Evet, işte bu. Süper kombolarımla aldım bu sefer. Ya genel olarak çok eğlenceli bence. Yani eskiyi arıyorsanız bu oyunu oynamalısınız bence. Ee, Yani parasını hak eden bir oyun. İndirimde yakalarsanız, yani Steam'de indirimde yakalarsanız komik paralar alabiliyorsunuz. 30-40 lira gibi rakamları alabiliyorsunuz. Ee, Dolayısıyla bu oyunu kesinlikle size tavsiye ederim. Eğer dövüş oyunu seviyorsanız ve eskileri arıyorsanız ee, mutlaka bu oyunu alıp o hem online oynayabilirsiniz. Online biraz yavaş oluyor. Bağlantınızın hızına bağlı ama genel olarak böyle arkadaşlarınız arasında nostalji yapmak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Eski günleri yad etmek adına. Atari'de oynadığınız günler varsa. Tabii yeni nesil için bunu söylemiyorum tabii. Bizim zamanımızda Atari salonları vardı ama artık Atari salonları yok. Onun yerine PlayStation kafeler vesaireler var şimdi. E, Dolayısıyla bu oyunu herkese öneririm. Parasını hak eden bir oyun. Çünkü siz bu oyunu aldığınızda aynı anda 12 tane oyun almış satın almış oluyorsunuz diye düşünün. Bugünlük incelemem bu kadar Street Fighter ile ilgili. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni gelişmeler için, yeni oyunlar için beni mutlaka izlemede kalın. Görüşmek üzere.